Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Ben Ali Coşar. Assam Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri. Çok değerli Yönetim Kurulu Başkanım, kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimiz, Assam üyeleri, gönüldaşlarımız ve değerli izleyenler. 2024 yılı Assam Seminerler serisinin ikincisine hoş geldiniz. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta seminerlerimizin birincisini başlatmıştık. Ekran paylaşımı yapayım. Evet, ikinci seminerimize tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Assam Model Kongreleri ile alakalı olarak Başkan Yardımcımız Melih Tanrıverdi ile bir söyleşi gerçekleştirmiş. Seminer tarzında kongrelerimiz hakkında bilgiler sunmuştuk. İkinci seri, ikinci seminerimize başlamadan önce bir hatırlatma babından geçtiğimiz hafta izlemeyenler için Assam hakkında kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, ASSAM, 17 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Derneğin faaliyet alanı uluslararasıdır. ASSAM'ın üye olduğu kuruluşlar Milli İrade Platformu, İDSV yani İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, TGTV, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'dır. ASSAM'ın yönetim organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı'ndan oluşmaktadır. ASSAM'ın çalışma kurulları ise Yüksek İstişare Kurulu, Stratejik Araştırma Kurulları, İlmi Etüt ve Akademik Değerlendirme Kurulu, Yayın Kurulu'ndan oluşmaktadır. ASSAM yıllık faaliyetlerini her yıl Kasım-Aralık ayında icra etmekte olduğu uluslararası bir kongre ve yine her ay konferanslar, seminerler ve panellerle uygulama yapmaktadır. ASSAM'ın duyuru ve yayınları ise ekranda görüldüğü üzere Assam Kongreleri web sitesinde assamkongres.com.tr, kurumsal web sitesinde assam.org.tr, Assam UHAT yani Uluslararası Hakemli Dergimiz yılda 2 sayı halinde dijital olarak yayınlanmaktadır. Assam UHAT'a ekranda görülen linkten ulaşabilirsiniz. Peki Assam neden kurulmuştur? Kurulma sebebine değinecek olursak, Batı dünyasında çok sayıda düşünce kuruluşu, stratejik araştırma merkezi faaliyet göstermektedir. Bunlar İslam ülkelerinin sömürülmesi yöntemlerine ilişkin plan ve projeler hazırlayarak kendi devletlerinin karar verici mekanizmalarına bilgi sunmaktadırlar, rapor sunmaktadırlar. Parlamento veya hükümetlerine verdikleri raporlarla emperyal finansal kapitalist sömürü sisteminin devamı için 8-10 yılda bir güncelleme önermektedirler. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren İslam ülkeleri üzerinde edilgen e, etkiler yapan askeri, ekonomik, diplomatik ve psikolojik üstünlüklerini kültürel ve sosyolojik propaganda, kara propagandalarla takviye ederek İslam toplumlarını, yaşam tarzı, inanç ve kültür değerlerini erozyona uğratarak kendileri olmaktan uzaklaştırmışlar, kendi milli ve dini kimliklerine yabancılaştırmışlardır. Burada İslam ülkelerine yönelik taarruzların, saldırıların arka planında, zihin arka planında Avrupa kıtasının ilk ve orta çağda gerçekleşen Cermen boylarının, Cermen kabilelerinin ki bunlar Sakson, Viking, Visigoth gibi vahşi kuzey kavimleridir.
Bunların Avrupa istilası yağmacı ve katletmeye meyilli bu kavimlerin baskın karakteriyle yoğrulmasından olsa gerek Avrupa milletlerinin gadarane kan dökme eğilimi kendi aralarındaki 30 yıl, 100 yıl savaşlarına sebep olmuş. Sonraları Afrika, Orta Doğu, Asya gibi dünyanın her tarafındaki İslam coğrafyalarına, başta İslam coğrafyaları olmak üzere diğer kendisini koruyamayacak durumda olan ülkelere yönelerek Siyonist Yahudilere de sirayet eden bir kanla gerçekleşen bir sömürü mantalitesini hala devam ettirmektedirler. Son olarak 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze direnişi, Müslümanlara artık köprüden önceki son çıkışın, son yol ayrımının ve bıçağın kemiğe dayandığını göstermiştir. İsrail terör devletinin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına da aldırış etmeksizin Filistin'de toprakların gaspı ve soykırıma devam etmesi artık alarm mahiyetinde e, değerlendirilmektedir. İslam birliğinin muhakkak gerçekleşmesi gerektiği yönünde Müslümanların zihninde bu olaylar artık etkisini göstermiştir. Geçtiğimiz hafta birinci seri kongre sonuç raporlarının ilk bölümüne Melih Bey değinmiştiniz. Bu haftada bu duruma çareler arayan kurucu başkanımız Sayın Adnan Tanrıverdi ve Assam yönetimleri olarak İslam birliğinin gerçekleşmesi için fikri ve ilmi çalışmalar yapmak suretiyle birlik için model bir hal tarzı olarak yönetim mevzuatı, siyasal, ekonomik, askeri ve adli teşkilatlandırmaya ilişkin 2017'de birincisi başlayan bir dizi kongreyi 23-24 Aralık 2023'te 7. kongre ile taçlandırarak birinci seri İslam Birliği model kongrelerinin sonuç raporunu kamuya açık olarak Assam yayınlamıştır. Bu hafta, geçtiğimiz hafta bir bölümünü sunmuş olduğumuz yine Melih Bey'in dilinden Assam model kongrelerinin özetini ve önemini vurgulamak üzere sözü Melih Bey'e bırakıyorum. Buyurun Melih Bey. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Teşekkür ediyorum Ali Bey. Ee, Sizin de özetlediğiniz gibi sesim iyi geliyor mu? Öncelikle onu sorayım. Evet, gayet iyi geliyor Melih Bey. Tamam. Şimdi öncelikle Ali Bey sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Assam'ın yaklaşık 10 yıldan fazla bir zamandır sürdürdüğü İslam Birliği modeli kongrelerinin çıktılarını geçtiğimiz hafta anlatmaya başlamıştık. Yaklaşık bir saat kadar geçtiğimiz hafta anlattıktan sonra geri kalanını bu haftaya bıraktık. Bu hafta ne kadarını, gene bir saatte ne kadar anlatabileceğimizi tam kestiremiyorum ama e, elimden geldiği kadar hızlı ve anlaşılır şekilde ilerlemeye çalışacağım. Aslında şu sıra biraz boğaz problemi yaşıyorum. Gıcık yapıyor zaman zaman. Bugün aslında önceden söz vermiş olmasaydım, bugün kongreyi yapmak için semineri yapmak için uygun bir zaman değil benim açımdan ama elimden geldiği kadar gayret sarf edeceğim. Bir sunumum var. Sunumu devreye vermek istiyorum. Paylaşayım hemen. Evet. Sanırım gelmiş olması lazım şu anda ekrana. Evet, ekranda görebiliyoruz Melih Bey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ve la kıbete lil muttakin. Amin. Şimdi geçtiğimiz hafta e, iki tane Assam'ın geçtiğimiz 10 yıl boyunca iki tane İslam Birliği modeli oluşturduğunu vurgulamıştık. Bu modellerden birincisini anlattık. Ondan sonra bugün ikinci modeli de anlatacağımı söylemiştim. E, fakat bu anlatımı Assam'ın konuyu işleyişteki tarihsel sıralaması şeklinde devam ettirdiğim için 2017'de yaptığımız çalışmaları 2017'nin sonuna kadar geldik geçtiğimiz hafta biliyorsunuz. Bugün de 2018'den itibaren devam etmek istiyorum.
E, Hemen e, kaldığım yerden ekran görüntümü vereyim. Bir saniye bakıyorum. Evet. İslam Birliği modeli ekonomi sistemi 2018 yılında çalıştığımız konuydu. Buradan e, devam etmeyi istiyorum. İslam ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için çağın teknolojisini kullanan, üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği, sermayeyi, tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslam Birliği yolunda ikinci adım olarak İslami bir ekonomik sistemin kurulması zaruri görülmektedir. Bunun için İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisi, İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulması, İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesi, örneğin İslami elektronik dinar biriminin oluşturulması, biz buna Asya dinarı diye sembolik bir isim verdik. Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulması, zekat müessesesinin devletin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazanması ve bunun ortak bir fon halinde toplanarak değerlendirilmesi, birliğe bağlı ticaret odasının, ticaret mahkemelerinin, vakıfların kurulması, birliğin hedefleri doğrultusunda her İslam ülkesinin devlet bütçesinde ortak pazar, ortak üretim ve Ar-Ge teşvik fonu, araştırma geliştirme teşvik fonu oluşturulması, Müslüman devletlerin kaynaklarının sömürülmesine karşı ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılması, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması suretiyle dışa bağımlılığı azaltacak projelerin oluşturulması, İslam ülkeleri arasında mevcut turizm potansiyelinin geliştirilmesi, sağlık turizmi ve diğer turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik model ve programların geliştirilmesi, Afrika'nın birçok bölgesine açlık sınırında yaşayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, ekonomik gelişmelerin sağlanması ve yönetim mekanizmalarında kapasite oluşumuna destek verilmesi, İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin, el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami bankacılık sloganı ile faaliyet gösteren finans kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve desteklenmesi, İslami kurallara göre faaliyet gösteren ortak bir finans kurumunun kurulması, sanayileşmiş ülkelere karşı ortak strateji takip ederek üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınması. İslam ülkeleri arasında ticaret merkezlerinin kurulması, ikili veya çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarının yapılması ve geliştirilmesi, İslam ülkeleri arasında barter ticareti, katılım bankacılığı, el birliği sistemi ve vakıfların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması ve ticaretin serbestleştirilmesi, serbest piyasa kurumları arasında mali işbirliği, sektörler arası işbirliğinin ve doğrudan yatırımların giderek arttırılması ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaların arttırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün artırılması, İslam ülkeleri arasında potansiyel işbirliği alanlarının genişliğine ve sosyokültürel yapının müsait olmasına rağmen bu potansiyelin iyi kullanılmaması ve İslam ülkeleri arasında ikili ve kurumlar arası işbirliğinin yetersiz kalmasının temelinde yatan bir takım siyasi engellerin, ekonomik sistem farklılıklarının, ülke içi ve ülkeler arası istikrarsızlıkların ve ekonomik problemlerin ortadan kaldırılması, bölgeler arasındaki iktisadi bütünleşmeyi geliştirebilecek unsurlar arasında dil, din, tarih bileşkesinde oluşan kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulması. 2018 yılında İslam Birliği ekonomik sistemi olarak e,
elde ettiğimiz çıktılar bunlar olmuştu. Bunlarla İslam ülkeleri birliği oluştuğunda nasıl bir ekonomik model takip etmeleri gerektiğine dair ana hatları oluşturmuş olduk. 2019 yılında da İslam Birliği modeli savunma sanayi sistemini işledik. Nasıl bir sistem önerdiğimize bir göz atalım. Savunma sanayi ürünlerinin ihtiyaçlarının tespiti, üretimi, depolanması, dağıtımı, bakım ve onarımı, yenileştirilmesi, modernizasyonu ve envanterden çıkarılması faaliyetlerini yürütmek üzere Savunma Sanayi Bakanlığı'nın Model Afrika İslam Devletleri Konfederasyonu kabinesinde bulunacak 5 bakanlıktan birisi olması uygun bulunmaktadır. Model Afrika İslam Devletleri Konfederasyonu bünyesinde Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak 9 bölgesel İslam ülkeleri federasyonlarında savunma sanayi başkanlıkları, bu başkanlıklara bağlı olarak da her bölgesel İslam Devletleri Federasyonu'na bağlı milli devletlerin bünyesinde de savunma sanayi başkanlıkları kurulmalıdır. Geçtiğimiz seminerde de vurguladığımız ve daha önce kongrelerimizde de özellikle vurguladığımız gibi İslam ülkeleri İslam Birliği Konfederasyonu'na bağlanırken milli yapılarını herhangi bir şekilde değiştirmiyorlar. Dillerinden vazgeçmiyorlar. Bayraklarıyla devam ediyorlar. Yani aynı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Avrupa Birliği'nin kendine has bir bayrağı var. Bir resmi dili var ama ülkeler kendi bünyelerinde milli devletler nasıl ki kendi bayraklarıyla, kendi dilleriyle, kendi dilleriyle devam ediyorsa İslam Birliği'nde de benzeri bir model öneriyoruz. Bu Savunma Sanayi Bakanlığı'nı şematize edersek e, ekranda göründüğü gibi bir durum ortaya çıkıyor. E, Şuradan hemen e, lazer işaretçimi açayım. Afrika İslam Devletleri Konfederasyonu seviyesinde, konfederal seviyede 5 tane bakanlık var. Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı. Bu 5 konunun konfederal seviyede, en üst seviyede olmasını öngördük. E, Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak bir alt seviyeye indiğimizde, federasyon seviyesinde biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. 9 tane federatif bölge olmasını öngördük. Bunları ülkelerin birbirlerine olan coğrafi yakınlıkları ve etnik bağlantılarıyla e, gruplamıştık 9 federasyonu. Bu 9 federasyonun her birisinde Kara Araçları Başkanlığı, Deniz Araçları Başkanlığı, Havacılık Sistemleri Başkanlığı, Uzay Sistemleri Başkanlığı, Hava Savunma ve Silah Sistemleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Standartizasyon ve Metroloji Başkanlığı, Elektronik Harp Sistemleri Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ar-Ge Başkanlığı bulunmasını öngördük. Yine e, milli devletler seviyesinde ki bu konfederasyona üye olmasını öngördüğümüz 57 tane İslam ülkesi var Birleşmiş Milletler'e kayıtlı. 57 adet Milli Devlet Savunma Sanayi Başkanlığı ve bununla ilgili alt birimler olacaktır. E, Öngörümüz bu şekilde, modelimiz bu şekilde oluşturuldu. Afrika İslam Devletleri Konfederasyonu Savunma Sanayi Bakanlığı'nca kara, deniz, hava, hava savunma, uzay, siber ve elektronik savunma sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili ana yükleniciler bölgesel İslam Devletleri Federasyonlarına tahsis edilmeli. Alt yükleniciler de bölgesel İslam Devletleri Federasyonları tarafından kendilerine bağlı milli devletlere tahsis edilen savunma sanayi ürünleriyle ilgili taksim edilmelidir. Böylelikle enerji kaybı, e, odaklanma eksikliği ortadan kalkmış olacağını düşünüyoruz. Bölgesel federasyonlar ve milli devletlerin savunma sanayi başkanlıkları, bünyelerindeki savunma sanayi üretim tesislerinin ve ağır sanayi üretim sistemlerinin envanterlerini çıkarmalıdır. Savunma sanayi üretimi, ana ve alt yüklenicilerin bölgelerinde
Üretimini yaptığı savunma sanayi üretimi ile ilgili Ar-Ge, standartizasyon, sertifikasyon, akreditasyon, kodifikasyon ve bakım onarım merkezleri teşkil edilmelidir. ASİKA, Ortak Savunma Sanayi Üretim Destekleme Fonu, Ortak Uzay Teknoloji Merkezi ve bilimsel araştırma kapsamında parçacık hızlandırma merkezi kurulmalı ve savunma sanayi üretiminde gerekli enerji ve ham madde kullanımında gümrük birliği bazında indirim kotaları uygulanmalıdır. Savunma sanayi ana ve alt yüklenici görevi verilen bölgesel İslam federasyonlarına ve milli devletlere tahsis edilen savunma sanayi ürünleri ile ilgili meslek liseleri, üniversitelerin fakülte ve yüksek okullarında kendilerine tahsis edilen savunma sanayi ürünleri ile ilgili ana bilim dallarında dersler ihdas edilmeli ve savunma sanayi hizmet sektörü oluşturulmalıdır. Savunma sanayi ürün envanteri, ihtiyaçların tespiti, depolama ve dağıtımı ile yenileştirme, modernizasyon, hurda, enkaz, köhne malzemeye eke ayırma, geri kazanım ve dönüşüm faaliyetleri Savunma Sanayi Bakanlığı'nca merkezden yönetilmelidir. Ee, Bir sonraki yılda İslam Birliği modeli savunma sistemini işlemiştik. Bir de ona göz atalım hızlıca. Assam tasavvuruna göre savunma, federasyon tarafından merkezden yürütülecek 5 faaliyet alanından birini oluşturmaktadır. Savunma Bakanlığı'nın konfederasyon merkezinde bulunan Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma ve Füze, Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlıkları ile 9 bölgesel federasyonun her birinin merkezinde konuşlanmış ordu seviyesinde müşterek harekat komutanlıklarından oluşması tasavvur edilmektedir. Taslak İslam Ülkeleri Konfederasyon Model Anayasası'nın 117. maddesinde yer aldığı şekliyle Konfederal Cumhuriyet Başkanı Başkanlığında Konfederal Cumhuriyet Başkan Yardımcıları, Bölgesel Federal Cumhuriyet Başkanları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Karadeniz Hava ve Müşterek Kuvvet Komutanlarının katıldığı Konfederal Cumhuriyet Güvenlik Konseyi'nin oluşturulması tasavvur edilmiştir. Tüm bu anlattıklarımızı şematize ettiğimizde yine konfederal seviyede 5 tane ana bakanlığımızı görüyorsunuz. Biraz önce Savunma Sanayi Bakanlığı'nı anlatmıştık. Şimdi Savunma Bakanlığı'nı şematize ettik. E, İslam Ülkeleri Konfederasyonu Temsilciler Meclisi ve bir Güvenlik Konseyi oluşturulduğunu varsayıyoruz. Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Savunma ve Füze Komutanlığı, Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlığı, 9 adet de her bir federasyonda birer tane olmak üzere Müşterek Harekat Komutanlığı olmasını öngördük. Müşterek Harekat Komutanlıklarının harekat kontrolüne verilmiş ve milli devletlerin merkezlerinde konuşlandırılmış, muharip ve muharebe destek unsuru olarak Kara Kuvvetleri'nde 36 Kolordu Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri'nde 3 Donanma, 3 Filo ve 3 Boğaz Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nde 9 adet stratejik, 9 adet taktik hava kuvvet komutanlıkları ile 9 adet füze komutanlığı, Hava Savunma Komutanlığı'nda 9 adet radar üst komutanlığı ile 9 adet hava ve füze savunma komutanlığı, özür diliyorum. Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlığı'nda 9 adet Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Komutanlığı kurulması tasavvur edilmektedir. Muharebe hizmet destek unsuru olarak da kara, deniz, hava, hava ve füze savunma, siber ve elektronik kuvvet komutanlıklarının her biri için 9 adet lojistik destek komutanlığı, deniz kuvvetleri dışındaki kuvvet komutanlıklarının her biri için 9'ar adet eğitim komutanlığı, deniz kuvvetleri için de 4'er adet eğitim komutanlığı, deniz kuvvetleri komutanlığında 9 adet üs ve liman komutanlığı, hava kuvvetleri komutanlığında 9 adet üs ve meydan komutanlığı kurulması tasavvur edilmektedir. Federal bölgelerdeki müşterek hareket komutanlığına bağlı kuvvet kurum ve birliklerde şu şekilde tasavvur edilmiştir.
Her bölgesel federasyon coğrafyasındaki muharip, muharebe destek, muharebe hizmet destek komutanlıkları ve bağlıları bölgesel İslam federasyonları müşterek harekat komutanlıklarının harekat kontrolüne tahsis edilmelidir. Tüm bu anlattıklarımızı yine şematize edecek olursak, e, gördüğünüz gibi Temsilciler Meclisi'nin altında Konfederasyon Savunma Bakanı, biraz önce zaten beşli bakanlık sistemini ekrana vermiştim. Alt yapılanmasını veriyorum. Konfederasyon Savunma Bakanı, e, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Füze, Siber Elektronik Güvenlik Komutanlığı'nı bahsetmiştik. Müşterek Hareket Komutanlığı'nın altındaki yapının e, genişliğini görmeniz açısından da e, özetle şematize etmiş bulunuyoruz. Evet. E, 2021 yılında da İslam Birliği modeli dış politika sistemi üzerine çalıştık. Model Asika Konfederasyonu'nun dış politika sisteminin nasıl olması gerektiği üzerine 2021 yılında yaptığımız çalışmaları da özet olarak anlatmaya çalışacağım. Model Afrika Konfederasyonu'nun kuruluşuna kadar geçecek safhada uygulanması gereken dış politika usul ve esaslarına bakacağız. Sonra da kuruluşundan sonraki safhada uygulanması gereken dış politika usul ve esaslarına bakacağız. Kuruluşuna kadar geçecek olan safhada uygulanması gereken usul ve esasları dört başlık altında topladık. İslam dünyasınca alınması gereken tedbirler, İslam birliği ihtiyacı ve birlik için Assam'ın tasavvuru, İslam ülkeleri birliği sürecinde süreç başladığındaki Assam tasavvuru, e, milli devletlerin Model Afrika Konfederasyonu'nun kurulması için gerekli şartları oluşturacak girişimleri nelerdir? Burada biz tabii e, özellikle birinci model, yani iki model İslam Birliği için iki tane model oluşturduk dediğimiz dikkate alırsak birinci model için yol haritasını detaylandırıyoruz. İslam dünyasınca alınması gereken tedbirler. Yani İslam Birliği'nin oluşması için ne gibi çalışma yürütülmesi gerekiyor? İslam dünyası kendi coğrafyasının, ülkelerin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbiriyle savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşı'nın alanı haline getirildiğinin farkına varmalıdır. Bu savaştan galip çıkmak için İslam ülkeleri egemen güçlerin zafiyetlerini anlamalı ve hassasiyetlerinin arttırılmasını sağlayacak girişimleri yapmalıdır. Hakkın adaletini sağlamalıdır. İnsanların temel hak ve özgürlüklerini garanti altına almalıdır. Eğitim görmüş nüfus yüzdesinin arttırılması için eğitim seferberliği uygulamalı. Genç kuşakların kaynaşması için yüksek eğitim kurumlarındaki Müslüman ülkelerle ilgili öğrenci kontenjanlarını artırmalı ve ümmet kardeşliği ilan etmelidir. Siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamalı ve devam ettirmelidir. Müslüman milletler ne sebeple olursa olsun devletlerinin iktidarlarını devirmek için isyan etmemelidir. Bunun çok acı örneklerini Suriye'de, Tunus'ta, Libya'da çeşitli yerlerde gördük. Sudan'da yaşıyoruz şu anda maalesef. Ülkelerinde adaleti, kişi hak ve özgürlüklerini, siyasi ve ekonomik istikrarı temin ettikten sonra İslam ülkelerinin bir irade altında toplanmalarını sağlayacak girişimleri başlatmalıdır. Bunun için sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, yükseköğretim kurumları, İslam Birliği'nin zaruretini, tesis edilmesinin usul ve esaslarını gündemlerinin ilk maddelerini almalıdır. Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, yükseköğretim kurumları. İslam Birliği fikri Müslüman milletlerde yerleştirilmelidir. Farklı mezheplere sahip İslam alimleri toplantı ve istişarelerle çatışmayı ve ihtilafları giderecek çözüm yollarını bulmalıdır. Ülke lider ve yöneticileri birliğin sağlanma usul ve esaslarında inceleme, araştırma yapmalı,
her seviyedeki temsilcilerin katıldığı İslam ülkeleri toplantılarının birinci gündem maddesinin İslam Birliği'nin tesisi konusu olmasını sağlamalıdır. En önemli görev de herhalde İslam ülkelerinin liderlerine ve yöneticilerine düşüyor. İslam Birliği ihtiyacı ve birlik için Assam'ın tasavvuruna bir göz atalım. İslam ülkelerindeki iç savaş ve kargaşanın Müslümanca çözümünde Assam'ın tasavvuru, İslam ülkeleri içinde bulundukları kan, gözyaşı, çatışma ve zilletten güç birliği yaparak kurtulabilir. İslam ülkeleri siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri krizlerin hüküm sürdüğü, Müslüman ülkeleri olan münferit ilgilerini birleştirip ortak hareket imkanlarını araştırmak için küresel güçlerin, Birleşmiş Milletler'in ve İslam ülkeleri dışındaki uluslararası kuruluşların girişimlerini beklememelidir. Başkalarından aksiyon almasını beklemekle bu işler çözülmüyor. İç güvenlik, dış güvenlik, ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerin hüküm sürdüğü İslam ülkelerinde istikrarın geri dönmesine yardımcı olmak üzere Birleşmiş Milletler'den ve malum güç odaklarından bağımsız çalışacak yeni bir organizasyona İslam dünyasının acil ihtiyacı bulunmaktadır. Kurallarına uymayı ve katkı sağlamayı taahhüt eden, İslam ülkesi olma özelliklerine sahip devletlerin oluşturduğu operasyonel imkan ve yetkilere sahip İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan farklı bir güce ihtiyaç bulunmaktadır. Keşmir, Afganistan, Doğu Türkistan, Arakan, Suriye, Irak, Libya, Yemen, Somali, Sudan ve Filistin'de hüküm süren kargaşa başkasını karıştırmadı. İslam dünyası tarafından oluşturulacak bir organizasyon ile çözümlenebilir. Bu organizasyon İslam Birliği içinde çekirdek oluşturabilir. Buna İslam ülkeleri Kriz Yönetim Konfederasyonu ismini verebiliriz. Geçen hafta da vurguladığım gibi İslam Birliği için iki tane model önerdik. Şu anda ikinci model hakkında e, özet bir bilgi vereceğim. Bu örnek olarak şu anda Filistin yani basın özellikle uluslararası basın özellikle Filistin davası üzerinde çok durduğu için Filistin çok ön planda. Yoksa Keşmir'de olan bitenin, Doğu Türkistan'da olan bitenlerin, bugün Suriye'de, ondan sonra Sudan'da olup bitenlerin Filistin'den aşağı kalır tarafı yok. Son bir yılda Sudan'da 8,5 milyon insan ülke içinde evlerini terk ederek başka bölgelere, güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Dünyanın bundan haberi var mı? Yok. Niye? Çünkü e, uluslararası basın oraya odaklanmadığı için bilmiyoruz. Doğu Türkistan'da olan biteni uluslararası basını bırakın. İçeriden bireysel olarak bilgi almak bile mümkün değil. Feci bir durumla karşı karşıya. Dolayısıyla e, hani eğer İslam ülkeleri işte günlük koşturmaları, telaşlar arasında eğer İslam Birliği'ne odaklanamıyorlarsa bari bu krizleri yani tüm dünyanın vicdanını kanatan bu krizler karşısında bir adım atarak e, İslam ülkelerine bir birlik oluşturma imkanı da var. Bu da bunu da Kriz Yönetim Konfederasyonu olarak isimlendirdik. Hani eğer İslam ülkeleri İslam Birliği bakanlıkları kurulsun, o bakanlar bir İslam ülkeleri kabinesi oluştursun filan dedik. Yani eğer bunu yapamıyorlarsa bile en azından bir kriz yönetim konfederasyonunun bir temsilciler meclisi oluşturabilirler. Burada Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Savunma Bakanları Konseyi, Maliye Bakanları Konseyi ve Kriz Konfederasyonu Temsilciler Meclisi olabilir. Bu temsilciler meclisine bağlı olarak Siyasi Hareket Merkezi, Sosyal Olaylar Merkezi, Hukuk Destek Harekat Merkezi, Mali Destek Harekat Merkezi ve Askeri Ani Müdahale Gücü Harekat Merkezi olabilir. Bu askeri ani müdahale gücünün de kara, deniz ve hava gücü olabilir. Bu da
İslam ülkelerini bir birliğe götürmenin yollarından bir tanesidir. Şu anda eğer Birleşmiş Milletler Filistin'e bir çözüm üretmiyorsa oturup ağlamaktan başka çaremiz yok dememeliyiz. E, Filistin bir çağrı yaparak İslam ülkelerine bizi içinde bulunduğumuz bu acıdan kurtarın çağrısı yaparak uluslararası alanda İslam ülkelerinin e, inisiyatif alarak buna yönelmesi mümkündür. E, İslam ülkelerinin İslam Birliği'nin oluşması için önerdiğimiz ilk modeli alternatif İslam Birliği'ni oluşturma modeli olan ikinci bir model bu. E, İslam ülkeleri şimdiye kadar anlattığımız yani geçtiğimiz hafta anlattığımız hatta işte 10 yıldan fazladır anlattığımız İslam Birliği'ne gidiş yolunda e, eğer hiçbir gayretleri yoksa bu birlik başka nasıl oluşturulabilir sorusuna yine Assam bir model daha oluşturarak cevap veriyor. Belki İslam dünyasının coğrafyasında akan kan ve gözyaşının ayyuka çıktığı şu günlerde Birleşmiş Milletler'in, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumlarının kılını kıpırdatamadığı şu günlerde yeter artık diyerek İslam Birliği'nin yeni bir yapılanmaya gitmesi çok meşru bir haktır. Bunun şemasını da önerdiğimiz şemasını da ekranda verdik. Bu kriz yönetim konfederasyonu aranan kıstaslara uyan gönüllü devletlerden oluşmalıdır. 57 tane İslam ülkesinin hepsi birden aynı anda dahil olamayabilir. Devletler bu organizasyona anlaşmalarla katılabilmeli ve bağlanmalıdır. Üye ülkelerin temsilcilerinin oluşturduğu, daimi çalışan, amaca uygun kararların alınıp uygulanmasını sağlayacak bir temsilciler meclisi bulunmalıdır. Temsilciler Meclisi üye devletlerin iradeleriyle kuruluş gerekçesindeki amaçlara hizmet etmelidir. Gerektiğinde kriz bölgelerindeki taraflar müracaatları halinde Temsilciler Meclisi'nde oran dahilinde temsil edilebilmelidir. Temsilciler Meclisi'ne bağlı ve hesap veren kriz merkezi oluşturulmalıdır. Kriz merkezinin içinde askeri, siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal operasyonları yönetebilecek harekat merkezleri bulunmalıdır. Üye ülkeler gerekli mali desteği de sağlamalıdır. Kriz merkezinin kontrolünde hareket eden üye devletlerin katkıları ile teşekkül edecek bir askeri güce de sahip bulunmalıdır. Faaliyet merkezi, kriz bölgeleri ve üye ülkelerin teklifleri dikkate alınarak Temsilciler Meclisi tarafından belirlenmeli ve gerektiğinde değiştirilebilmelidir. Model Kriz Konfederasyonu'nun krizlerin taraflarına yaklaşımı yapıcı, barışçı, hakkaniyetli, temel insan hak ve özgürlüklerine tam saygılı, birleştirici, sosyal dokuyu koruyucu, yardım edici ve gerektiğinde de zorlayıcı olmalıdır. İslam dünyası böyle bir konfederasyona sahip olabilseydi, Mısır, Tunus, Libya, Yemen, Irak, Suriye, Sudan ve Afganistan darbe ve devrimleri olmadan Filistin, İsrail tarafından, Irak, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Afganistan, Rusya ve ardından Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilip terör üssü haline getirilmeden bu ülkeler iç çatışma alanı haline getirilip kargaşa ortamına girmeden ve yıkılıp harabeye çevrilmeden adil bir yönetim şekline döndürülebilirlerdi. Model Afrika Konfederasyonu'nun teşekkülünden sonra yani bir şekilde bu ister İslam Birliği Afrika İslam Birliği Konfederasyonu olarak gelsin, ister Afrika Kriz Yönetim Konfederasyonu olarak gelsin. Bu teşekkülden sonraki safhada uygulanması gereken dış politika usul ve esaslarına da bir göz atalım. E, Model Afrika Konfederasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilatında Merkez Teşkilatı Başkanlığı, Yurtdışı Temsilcilikler Başkanlığı, Yurtdışı Temsilcilikler Başkanlığı, İdari İşler Başkanlığı, Strateji Başkanlığı, Yüksek İslam Şurası birimleri olmalıdır. Model Konfederasyon Dışişleri Bakanlığı,
kıtalardaki devletler ve küresel güce sahip devletlerdeki diplomatik misyonlarının faaliyetlerini merkezden takip ve koordine edebilmesi için her kıta ve küresel güç için merkez teşkilatında yetkili birimler oluşturmalıdır. Bakanlık Merkez Teşkilatı'nın coğrafi kıtalar ile ilgili birimleri, Asya ülkeleri çoklu siyasi, ekonomik ve sosyokültürel işler genel müdürlüğü, Afrika ülkeleri çoklu siyasi, kültürel ve kültürel işler, ekonomik ve sosyokültürel işler genel müdürlüğü, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya içinde birer birer çoklu siyasi, ekonomik işler genel müdürlüğü olmalıdır. Bakanlık Merkez Teşkilatı'nın küresel güçlerle ilgili birimleri de şu şekilde olabilir. Amerika Birleşik Devletleri İkili Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü. Yine aynı şekilde Almanya, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya ve Hindistan içinde birer tane ikili siyasi, ekonomik ve sosyokültürel ilişkiler genel müdürlüğü şeklinde organize edilmesi uygun görülmektedir. Model Konfederasyon Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Temsilcilikleri, mütekabiliyet esasına göre Model Konfederasyona üye ülkelerin dışındaki dünya ülkeleri nezdinde Model Afrika Konfederasyonu büyükelçilikler, başkonsolosluklar, daimi temsilcilikler ve kültür merkezleriyle temsil edilmelidir. Model Konfederasyon Dışişleri Bakanlığı yurt içi temsilcilikleri yabancı ülkelerin model konfederasyon bünyesine bölgesel federasyonlar ve milli devletler nezdinde görevlendirecekleri temsilcileriyle iletişim ve koordinasyon yapılmasını sağlayacak şekilde Dışişleri Bakanlığı bölgesel federasyon merkezlerinde ve öncelik model konfederasyon dış sınırlarındaki milli devletlerin merkezlerinde bakanlık temsilcilikleri ihdas edilmelidir. Bu bahsettiğimiz yapıda işte Temsilciler Meclisi, e, yine 5 tane bakanlık var biliyorsunuz Temsilciler Meclisi altında. Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayi Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın alt birimlerini görüyorsunuz şu anda. Dışişleri Strateji Başkanlığı, kıtaların ve küresel güçlerin Siyasi Ekonomik İşler Başkanlığı, Yurt Dışı Temsilcilikler Koordinasyon Başkanlığı, Yurt İçi Temsilcilikler Koordinasyon Başkanlığı, Afrika Konseyi, Afrika Komisyonu, Dışişleri Genel Sekreterliği ve bunların alt birimlerini ekranda görüyorsunuz. Bunların internet sitelerimizde de var zaten. Oralardan da inceleme imkanınız bulunmakta. Model Konfederasyon Dışişleri Bakanlığı yabancı devletlerin diplomatik misyonları da dikkate alınarak asgari aşağıdaki merkezlerde uygun temsilcilik birimleri oluşturmalıdır. Ee, Federasyonları biliyorsunuz 9 bölgeye ayırmıştık. Bunlar Orta Doğu, Orta Asya, Yakın Doğu, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Kuzeybatı Afrika, Güneybatı Afrika ve Avrupa Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu'ydu. Bunların her birisi için Dışişleri Bakanlığı temsilcisi bulunmalıdır. Ayrıca 57 tane yani 9 tane federasyonun 9 tane federatif yapılanmanın birer tane Dışişleri Bakanlığı temsilcisi olması gerektiği gibi ayrıca bu federasyonlara üye toplam 57 tane Milli İslam Devletleri için de Dışişleri Bakanlığı temsilcilikleri olmalıdır. İslam ülkeleri Birinci Dünya Savaşı sonrası maruz kaldığı asimetrik ve vekalet savaşları neticesinde dini itikat ve yaşayışlarında tahrifata maruz kalmışlardır. Bu olumsuzluğun giderilebilmesi adına Model Afrika Konfederasyonu Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İslam anlayışının anlatılması ve yerleştirilmesi için Yüksek İslam Şurası kurulmalı. Bu şura Model Afrika İlmi Etütler Meclisi bünyesinde olmalı ve federasyonlardan gönderilecek eşit sayıdaki temsilcilerden teşkil edilmelidir. Meclisin teşkilat ve yapısı Model Afrika Temsilciler Meclisi'nce belirlenmelidir.
Temel hak ve özgürlüklerle ilgili esas ve prensipler de şöyle olmalıdır. Allah katında bütün insanlar hangi coğrafyada doğarsa doğsun temel insani hakları bakımından eşittirler. Bu yüzden İslam dini ortaya çıktığı günden bu yana her türlü ayrımcılıkla mücadele etmiştir. Temel hak ve özgürlükler noktasında insanlar dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin eşitlik ile muameleyi hak etmekle beraber bu hak ve özgürlüklerin bütün modern Afrika Konfederasyonu coğrafyasında adalet ile uygulanması temel prensip olarak kabul edilmelidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında tüm insanlığa hitaben ortaya koyduğu prensipler ile temel hak ve özgürlükler konusunda oldukça önemli mesajlar vermiştir. Demiştir ki, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Canlarınız, mallarınız, namuslarınız mukaddestir ve her türlü tecavüzden korunmuştur. Kimin yanında bir emaneti varsa mutlaka onu sahibine versin. Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat borcun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları tamamen kaldırılmıştır. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakkı tecavüz başkasına helal değildir. Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Modern Afrika Konfederasyon Devletler Birliği için değil, tüm dünya mazlumlarının haklarının korunması için Mekke döneminde kurulmuş olan Hulful Fudul yani Erdemliler Yemini misali bir oluşum kurulmalıdır. Modern Afrika Konfederasyonu Devletler Birliği, komşu ülkeler ve uluslarla İslami hükümlerin gerektirdiği bir yaklaşımla ilişkiler kurmalı. Yakın ve uzak komşu devletler ile barış ve huzuru temin edici diplomatik ilişkileri tesis etmeli. Bu ilişkilerde din, dil, ırk, cinsiyet ve nesep ayrımı gözetmeksizin irtibatlar tesis etmelidir. Küresel devletlerle dünya devleriyle ilişkiler, dünya üzerinde son teknolojik gelişmeler ve iletişim ağının artması ve dünyamızın küçük bir global köy konumuna gelmesi küreselleşme sürecini ön plana çıkarmış ve dünya üzerinde devletler ve uluslar arasındaki ilişki ağını iç içe geçen bir ilişkiler ağına dönüştürmüştür. Böylesi bir durumda küresel etkiye sahip devletler güçleriyle ön plana çıkmış ve gelişmekte olan ülkelere etki etmeye başlamışlardır. Bu maksatla Model Afrika Konfederasyonu Devletler Birliği Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Model Afrika Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Başkanlığı, küresel güçlerle olan diplomatik süreci koordine etmekten sorumludur. Model Afrika Konfederasyonu coğrafyasındaki yabancı devletlere ait kara, deniz ve hava üslerinin tesis ve kullanılma anlaşmalarına son verilmelidir. Ülkelerin askeri güçlerinin barış zamanında kendi sınırları içinde konuşlandırılması, Karadeniz ve hava sahalarının savunulmasında kullanılması hususunun uluslararası anlaşmalarla uygulanabilir hale getirilmesi sağlanmalıdır. Modern Afrika Konfederasyonu sınırları içinde kalan deniz alanları ile bu denizleri açık denizlere bağlayan boğaz ve kanalların kullanım hak ve menfaat temini konusunda izlenecek yol haritası Dışişleri Bakanlığı altında oluşturulacak Model Afrika Konseyi tarafından hazırlanacak olan Model Afrika Deniz Hukuku Anlaşması'na göre hakkaniyet ölçüsünde istifadeye sunulmalıdır. Model Afrika Konfederasyonu'nun sınırı olan okyanusların deniz yetki alanları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge, kıyıdaş ve karşı kıyı ülkeleri emsal alınarak kullanım hak ve menfaatleri yine Model Afrika Konseyi tarafından hazırlanacak Model Afrika Deniz Hukuk Anlaşması'na göre belirlenmelidir. Model Afrika Konfederasyonu hava sahasının yüksekliği ve
Fır hattı ile üzerinden geçen yabancı uyduların kontrolü hususunda Modern Afrika Konseyi tarafından hazırlanacak Modern Afrika hava ve uzay hükümlerine göre yapılması sağlanmalıdır. Modern Afrika Konfederasyonu, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak alt kurumlar marifetiyle uluslararası ilişkilerde tarihsel ve kültürel ortaklıklarımıza ait dinamikleri harekete geçirerek bölgesel ve küresel ölçekte ekonomik ve ticari ilişkiler güçlendirilmelidir. Batı uyumlu, savunmacı stratejik kültürün yerine İslam'ın ve İslami değerlerin gerektirdiği bölgesel ve küresel yaklaşımlar tercih edilmeli. Bu bağlamda muasır medeniyetler seviyesi olarak Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri dış politikasına ve 19. yüzyılın insanlığı yok sayan modernleşme anlayışına dayanan Batı yanlısı dış politika terk edilmeli. Güvenlik endişesi ve rejimi koruma kaygılarıyla sırt dönülen Orta Doğu başta olmak üzere Kafkasya, Orta Asya ve Afrika bölgelerine dönük çok boyutlu, çok kulvarlı yeni bir dış politika anlayışı benimsenmelidir. Komşularını ve medeniyet coğrafyasında yer alan İslam ülkelerini bir tehdit olarak görmeyen bir dış politika geliştirilmeli ve böylece sadece dünya Müslümanlarına değil, tüm insanlığa barış ve adaleti tesis edici bir dış politika benimsenmelidir. Küreselleşme süreciyle ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, uluslar ve devletler arası etkileşimi hızlandırdığından küresel ekonomik krizler ve bölgesel çatışmalar uluslararası siyasetin gündemini oluşturmaktadır. Bu nedenle İslam ülkeleri siyasal ve diplomatik alanda işbirliklerini geliştirmeli ve ötekileştirmeden kucaklayıcı bir ilişki kurmalıdır. Bölgesel ve küresel güç olma yolunda aktif bir dış politika benimseyen Türkiye'nin ortaya koyduğu proaktif dış politika anlayışı Model Afrika Konfederasyonu tarafından benimsenmeli. Komşu ülkeler başta olmak üzere medeniyet coğrafyasında bölgesel ve küresel alanda ekonomik ve kültürel ilişkiler geliştirilerek tarihsel süreçten gelen birliktelik gereği kendi kültürel ve ahlaki anlayışımıza uygun siyasi ilişkiler geliştirilmelidir. Orta Doğu'nun muhtemel çatışma ve sorun alanı olarak görülmesi anlayışı terk edilmeli. Bölgemizdeki sorunlar tarihsel ve kültürel bağların varlığı doğrultusunda değerlendirilmeli ve inisiyatif alınmaya başlanmalıdır. Bu anlayış ile başta Filistin sorunu olmak üzere İsrail, Lübnan, İsrail, Suriye, Irak, Afganistan, Doğu Türkistan, Keşmir, Myanmar ve Afrika'nın tüm sorunlu bölgeleri gibi diğer sorunlu bölgelerin taraflarını bir araya getirici ve uzlaştırıcı bir diplomasi geliştirilmelidir. Evet, dış politikanın nasıl olması gerektiğine dair öngörülerimiz bunlardan oluşuyor. E, Buraya kadar ASSAM'ın oluşturduğu iki tane İslam ülkeleri birliğini oluşturabilecek iki tane modelden bahsettik. Bu modelleri özetlersek, şematize edersek eğer, bunu kapatalım. Evet. Bu modellerden birincisine Afrika Konfederasyon modeli, ikincisine de Kriz Yönetimi Konfederasyonu, Afrika Kriz Yönetimi Konfederasyonu ismini verirsek eğer, birinci modelde öncelikle İslam ülkelerinin, Afrika İslam Birliği'ni oluşturmak isteyen İslam ülkelerinin e, kendi bünyelerinde, milli devletlerinin kendi bünyelerinde birer tane İslam Birliği bakanlıkları ihdas etmeleri gerekliliğinden bahsetmiştik. Akabinde bu bakanlıklar oluşturup bakanlar atandıktan sonra bu bakanların bir araya gelerek İslam Birliği Parlamentosu'nu oluşturabileceklerinden bahsetmiştik. Ondan sonra akabinde bu İslam Birliği'ne gidecek bir yoldu. Kriz Yönetim Konfederasyonu'nda ise gönüllü olan İslam ülkelerinin kriz bölgelerine müdahale etmek üzere, özür diliyorum, bir
Temsilciler Meclisi oluşturarak bu Temsilciler Meclisi'ne bağlı da askeri ani müdahale gücü oluşturulması neticesinde kriz bölgelerine müdahale etmeye başlanırsa bu da sonuçta İslam Birliği'ne gidecek bir e, birincisinde teorik olarak ilerliyor, ikincisinde de fiili olarak ilerleyen bir İslam Birliği modeli görmüş oluyoruz. Tabii daha pek çok model oluşturulabilir. Gelişen olaylar karşısında çeşitli modeller üretilebilir. 2022 yılında da İslam Birliği modelinin iç güvenlik sistemi üzerine çalışmıştık. Saate bakıyorum. Evet, çok fazla bir şey kalmadı. Bir 15 dakika içinde bitiririz diye düşünüyorum. Hani bir saat oldu aşağı yukarı ama bence kesmeyelim. Ee, Belki ihtiyaç duyulursa, talep gelirse bir sonraki e, Zoom toplantısını da e, bu konuyu dert edenlerle istişare Zoom ortamında herkesin katılımına açık bir istişare toplantısı olarak planlayabiliriz diye düşünüyorum ama haftaya değil de daha ileriki tarihte yapmayı. Bence de uygun olur Melih Bey. Çok güzel bir şekilde şu ana kadar ifade edildi. Bunu tamamlayalım. Kongre serilerimizin tamamını özetleyelim. İhtiyaç olursa bir sonraki haftadan sonra cevaplarız. Tamam, peki. İç güvenlik modeline de bir göz atalım. Asayiş ve iç güvenliği sağlamakla görevli İçişleri Bakanlığı, Assam tasavvuruna göre merkezden yürütülecek 5 faaliyet alanından birini oluşturmaktadır. İçişleri Bakanı, konfederasyon merkezinden milli devletlerin köy ve mahallelerine kadar bütün konfederasyon coğrafyasında asayiş ve güvenliğin sağlanmasından kara sınırları ile açık ve iç deniz kıyılarının emniyete alınmasından konfederasyon başkanlığına karşı sorumlu olmalıdır. Konfederasyon, emniyet ve asayiş kuvvetlerinin eğitim, donatım, atama, görevden alma, özlük haklarının sağlanması, sevk ve idaresinden bölgesel federasyonların ve milli devletler bünyesindeki mülki idari amirlerinin görevlendirme ve yönetiminden konfederasyon başkanına karşı İçişleri Bakanı yetkili ve sorumludur. İçişleri Bakanı, Konfederal Cumhuriyet Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanları Genel Kurulu'nun tabii üyesidir. İçişleri Bakanlığı'nın Konfederasyon merkezinde bulunan Konfederal Cumhuriyet Müşterek Asayiş ve Güvenlik Genel Müdürlüğü'ne bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sınır ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı ile 9 bölgesel federal cumhuriyetin her birinin merkezinde konuşlanmış, müşterek asayiş ve güvenlik genel komutanlıklarından ve milli devletlerin merkezlerindeki müşterek asayiş ve güvenlik başkanlıklarından oluşması tasavvur edilmektedir. Bu yapılanmaya bir göz atacak olursak eğer, e, İşte ekrandakine benzer bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bunlar gene internet sitemizde bulunan bilgiler, detayları oradan takip edilebilir. Ayrıntılarına girersek çünkü bitirmek mümkün olmayacak. Ve 2023 yılında da İslam Birliği modelinin yani Model Afrika Konfederasyonu'nu İslam Birliği modelinin adalet sistemi üzerine çalışmıştık. E, Ondan da e, özetleyerek bahsetmeye çalışacağım. Ee, Öncelikle şunun temel ilke olarak benimsediğimizi belirtmeliyiz ki İslam'ın hakikati bütün siyasetlerin üstünde bir değerdir. Bütün siyasetler ancak İslam'a hizmetkar olabilir. Bu sebeple hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyet'i kendisine alet etsin. İslam Birliği düşüncesi de ancak bu üst değer bağlamında geliştirilmelidir. İslam Birliği'nin normlar hiyerarşisinin ana kaynağı ve menbaı Kur'an-ı Hakim, Sünnet-i Seniye, İcma-i ümmet kıyası fukahadır. Yani İslami literatürde e, delille-i erbaa dediğimiz İslam İslam'ın ana kaynağı ve menbaı. İslam'ın bu ana referanslarının temel değeri insandır. İslam insanı, insanın hayatını, dinini, aklını, mal ve neslini koruma altına almayı garanti eder. Hak değeri
İslam Birliği adalet sisteminin temel konularından biridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde insan haklarına özel vurgu yapmıştır. Dolayısıyla İslam Birliği adalet sistemi insan haklarının korunmasını garanti eden kurumlar ve normlardan oluşacaktır. İslam Birliği adalet sisteminin gerek kurumsal yapılandırılması ve gerekse normlarının belirlenmesi, insan değeri ve bu değerin korunmasına dair temel hak ve hürriyetler hedefinden geriye doğru gerçekleştirilecektir. Bu ana ilkeler çerçevesinde Model Askı Konfederasyonu İslam Birliği Adalet Sistemi aşağıda yer aldığı şekilde teşkil edilmesi uygun görülmektedir. Konfederal seviyede 5 tane bakanlığımız vardı. Dışişleri, İçişleri, Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı. Temsilciler Meclisi'ne bağlıydı bunlar. Ee, Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak Anayasa Mahkemesi, Adalet Divanı, İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Sayıştay olması öngörülüyor. Bunların da federal seviyede ve milli devletler seviyesinde de alt bileşenleri var. Hızlıca geçmek için bunları şematize ettim. Yine e, adalet sisteminin organları, ana organlar ve diğer organlar olarak ayırırsak eğer, Anayasa Mahkemesi, İslam Birliği Adalet Divanı, İslam Birliği İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, diğer organlarda Hakimler Savcılar Konseyi ve Sayıştay olmak üzere e, ayrılıyor. O çok iyi. Süremi çok da aşmadım aslında. E, Evet, süreyi güzel kullandınız Melih Bey. yaklaşık 10 yılı aşan süredir yapılan çalışmaları iki seminerde birer saatle toplamda 2 saatte özetlemiş oldum sayılır. E, Sözü Ali Bey'e bırakayım. Arkasından da Asır suresini okumayı unutmayalım. Çünkü e, Allah Teala orada iman edip salih amel işleyenleri ve birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenlerin sadece ziyanda olmadığını, geri kalan tüm insanlığın perişan olduğunu bahsediyor. Paylaşımımı durdurayım. Ali Bey buyurun. Melih Bey, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, zihninize sağlık. Çok güzel bir özet ile seyredenlerin zihnine İslam Birliği'nin mümkün olabileceğini, bunun esaslarının neler olduğunu, işte 2017'den 2023 aralığına kadarki süreçte incelemiş olduğumuz İslam Birliği'ni oluşturacak ortak sistemleri, usul ve esaslarını ifade etmiş oldunuz. Burada birçok insanın şu ana kadar işte kulaktan dolma işte dedikodularla, kara propagandanın etkisiyle anlamadan, dinlemeden hemen olaya karşı çıkmalarına bir sebep yok. Bu insanlık için gerekli olan bir çalışma. İslam için öncelikli ama tüm insanlık için gerekli bir çalışma. Bu insanlığın kıyametten önce son kurtuluşuna ilişkin bir tasavvurdur. Dolayısıyla bu hususta tüm inananlar çalışmak durumunda, hatta tüm insanlık çalışmak durumundadır. Çok güzel ifade ettiniz. Ortak adalet sistemiyle sonuçlandırdınız. Ortak ekonomik işbirliğinin nasıl olacağını, usul ve esaslarını ortaya koymak suretiyle başladınız bu haftaki seminere. Ortak dış politika, ortak iç güvenlik sistemi, ortak savunma sanayi konularının nasıl uygulanabileceğine ilişkin ve bunun altyapısını meydana getirecek ana ve detaylı kuruluş sistemini de ortaya koydunuz. Çok mantıklı, çok güzel bir şekilde anlattınız. Allah razı olsun. Elinize sağlık, dilinize sağlık. Soruları olursa dinleyicilerimizin müteakip seminerlerde cevap vermek üzere onları da dikkate alacağız. Burada zamanı da güzel kullanmak suretiyle olabildiğince her şey ifade edildi. Ama hala anlamamış olan arkadaşlarımız olursa onlara da hem yazışma hem de buradan ifade etmek suretiyle de cevap verebiliriz. Çok, çok teşekkür ediyorum size ve dinleyicilerimize. Allah razı olsun. Asıl suresini okuyalım, kapatalım inşallah bu haftaki çalışmamızı.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahül azim. El Fatiha. Burada programımızın sona eriyor. Herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Müteakip seminerlerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.